Bölüm 531, Kan Tanrısını Selamlamak. Liu Feng yeşil ışık yaktı ve mağarasının devasa çukur alanlarına girdi. Mağaranın içinde, o girdap çekildiğinde, o altın ışığı 30 gün boyunca deneyimleyip emdikten sonra bedenim zaten doymuş durumda, Liu Feng doğrudan taş yatağına uçtu ve bacak bacak üstüne atarak oturdu. Gözleri beklentiyle doluydu. Umarım 3. kristali emebilirim. Eğer hala başarısız olursam, bunu hiçbir zaman özümseyemeyeceğim. Sonuçta bedenimin sınırına çoktan ulaşıldı, ister öldürücü aura olsun, ister daha da iyisi altın ışık olsun, zaten işe yaramaz. Derin bir nefes alan Liu Feng elini çevirdi ve avucunda kan kırmızısı üçgen bir kristal belirdi. Binlerce hatta 10 binlerce kez görmesine rağmen, her seferinde güzelliğinin büyüsüne kapılmadan edemiyordu. Fazla güzel. Bu evrenin bir hazinesidir. Liu Feng yavaşça sol avucunu kesti. Bir yara belirdi ve taze kan akarak kristalle temas etti. Anında biçimsiz bir öldürücü aura iradesi onunkine doğru hücum etti. Ancak toprak bedeni daha önce yalnızca 2 kristal emmişti, dolayısıyla bu kadar irade gücü bir şakaydı. Liu Feng kaşlarını çattı, bağdaş kurup oturdu, vücudu kontrolsüz bir şekilde seyirmeye başladı. Kasları büküldü, damarları solucan gibi kıvranıyordu, derisinde pullar belirmeye başlamıştı. Acı, şiddetli ağrı. Ancak altın boynuzlu canavar daha önce 97 kristal emmişti. Dolayısıyla bu seviyedeki acı tamamen dayanabileceği bir şeydi. Dakikalar, saniyeler geçti. Kan kırmızısı enerji sürekli olarak kan nehri kristalinden akıp vücuduna girdi. Yavaş yavaş kristalin rengi soluklaştı ve giderek daha şeffaf hale geldi. Bir süre sonra kristalin tamamı cam gibi şeffaf hale geldi. Bundan sonra kristal enerjiye dönüştü ve vücuduna girdi. Başarı. Sonunda başardım. Kristalin tamamının emildiğini hissettiğinde vücudu onu başarılı bir şekilde sindirmişti. Liu Feng kendinden geçmiş hissetmekten kendini alamadı. Evet. Çılgın neşe. Gücü sıçramıştı, köken yasalarıyla bütünleşmesi ve kavrayışı yükselmişti, bu sadece onun bir parçasıydı. Bir diğeri de puanlardı. Sanal Evren şirketi puanları çok değerliydi, tıpkı bu kan nehri dünyası görevi gibi birinci görev bir kan nehri kristali elde etmekti ve ödül 10.000 puandı. Ancak birinin böyle bir şansı vardı. Bir kan nehri kristali elde etmek 10.000 puanda 100.000 kristal edinmiş olsanız bile, yine de daha fazla puan alamayacaksınız, yalnızca 10.000 puan alacaksınız. Nihayet. Evren seviyelerine göre belki bir kristali elde etmek yeterince zordu. Ancak ölümsüzler için, hatta ışınlanmayı serbest bırakabilen gerçek yan imparatoru gibi varlıklar için bile kristalleri elde etmek çok basitti. Ancak bu çok tuhaf. Sanal Evren şirketi her zaman kan nehri kristallerinin hazine olduğunu beyan etmiştir. Liu Feng meraklanmıştı, ancak kan nehri dünyasında 10 milyon dünya vardı. Her dünyada, birçoğunun alan lordu savaşçılarının bulunduğu bölgeler olacaktır. Neredeyse tüm alan lordlarının kristalleri olurdu. Açıkçası kristallerin miktarı çok büyük. Fakat, Sanal Evren şirketinin hazine sandığının tamamını aradıktan sonra bile, içinde satın alınabilecek herhangi bir kan nehri kristali yoktu, Liu Feng daha da meraklıydı. Evet, satılmadı. Kan nehri kristalleri, yalnızca burada, kan nehri dünyasının gizli bölgesinde bulunurdu ve hatta kan nehri dünyasında bile çok değerliydi. Nihayet. Bol miktardaydı. Ancak hazine sandığı yoktu. Kan nehri dünyası görevi evren düzeyinde bir görevdir, Liu Feng şöyle düşündü. Alan lordlarının elçi görevlerini üstlenmek için bölgelere gitmesi gerekecek. Sektör lordlarına gelince, onların ölüm kalım eğitiminden geçmesi gerekiyor. Muhtemelen gelecekte bu kan nehri dünyasına girme şansım olmayacak. En azından 9.000'den fazla kristal elde ettim. Liu Feng bilincinde kristalin sanal evren şirketi tarafından kontrol edilen yasaklı bir eşya olduğunu hissetti. Mutlak başlangıç bölgesi statüsüne sahip olmasına rağmen bunları takas edemiyordu. Fırsat bulduğumda gidip kontrol edeceğim. Önce 3. kristali emdikten sonraki durumuma bir bakacağım. Liu Feng başka hiçbir şey düşünmedi, bu da içindeki gizemli enerjiyi tetikledi. Hemen çıplak göğsünde kan kırmızısı bir oyma belirdi.
Basit ama eksiksiz bir gravür. Ne kadar güzel. Gözlerini kapattı, sonsuz evrenin derinliklerini hissetti, birçok yasanın dalgaları bu noktada algılandı. Altın, tahta, su, ateş, toprak, rüzgar, ışık, gök gürültüsü, uzay, zaman. Dalgaları eskisinden daha net hissedebiliyordu. Virgül bir kez. Netlik düzeyi öncekine göre bir kat daha yüksek. Serbest bırakmanın gücü de 2 katına çıktı, Liu Feng düşündü. Bir kat daha fazlası, gücünü 2'ye katlamaya eşitti. Bu tam bir güç seviyesiydi. Anlamam arttı, gelecekteki anlama hızım da artacak, Liu Feng düşündü. Kan savaşçısının bu kadar saygı görmesine şaşmamalı. Sanal evren şirketine girebilenlerin hepsi mutlak dahilerdir. Kişinin kavrayışını 2'ye katlamak ve köken yasalarını güçlendirmek, tam olarak nedir bu? 100.000 puan verilmesi çok normal. Bir şans vereceğim. 4.'yü hazmedebilecek miyim göreceğim. Ayrıca irade gücüm eskisinden daha güçlü, altın boynuzlu yaratığın görmek için 98. kristali emmesine izin vereceğim. Liu Feng beklentiyle doluydu. Bir süre sonra, dünya bedeni 4.'yü emmeye çalıştı ve başarısız olmadan önce yere ulaştı. Altın boynuzlu canavar bir süre sıkı bir şekilde savaştı ve tam başarmak üzereyken sonunda öldürücü aura irade gücü, başarısızlık tarafından yok edildi. Haha, çok açgözlü olamam. Liu Feng neşeliydi, aniden taş yataktan kalktı, bilincim, 98. kristalin öldürücü aura irade gücüne dayanabilmem muhtemelen 8 ila 10 yıl daha alacak. Acele etme. Yaşam süresi normal bir insan sektör lordunun ömrünün 10 katıydı. Hedef 100 kan nehri kristalini emmekti, kesinlikle vurabilirdi. Şu anda ben bir kan savaşçısıyım, Liu Feng düşündü. Virgül 2 görev 3 kristali absorbe etmek ve kan savaşçısı olmaktı. Ancak Bloodriver madalyasını almam gerekecek, ancak o zaman 100.000 puanı alacağım. Kan nehri madalyası. Her kan savaşçısı herhangi bir dünya şehrine gidip liderin yanına gidebilir ve kan nehri madalyasını alabilir. Kan tanrısı Baki, aynı zamanda bir dünya lideri. Biraz kan nehri madalyası almalı, Liu Feng hiç bekleyemedi. Kadim tanrı harabelerinde kalmanın ona zaten hiçbir faydası kalmamıştı. Üstelik sanal evren şirketinin genel merkezinde yapacak çok işi vardı. Bloodriver dünyasından ayrılma zamanı gelmişti. Kan nehri madalyasını almak için acele etti. S.O.O. Liu Feng mağaranın içinden uçtu ve hızla çukurun derinliklerine doğru yöneldi. 97. Derinlerde, bir platformun üzerinde bağdaş kurarak oturan devasa bronz bir silüet vardı. Uzaklara baktı, 2 numara, 97 hakkında ne düşünüyorsun? Yıllardır aynı yerde kalıyor. Yaptığı tek şey aura girdabına doğru yönelmekti, başka bir ses kaptanın kulaklarında 10.000 kilometreden fazla yankılandı. Kan tanrısı muhafızlarının bilek iletişim cihazları, kan nehri kıtası bölgesinde kullanıldı. Biri burada olduğu sürece birbirlerinin yerlerini biliyorlardı. Çünkü kan nehri kıtası çok büyüktü. Dolayısıyla, bilek iletişim cihazının her işaretinin yalnızca 100 kilometrelik belirli bir menzili vardı. Güçlüler için bu tür bir doğruluk zaten yeterliydi. Çünkü 100 kilometre içinde bir sektör lordunun veya alan lordunun gücüyle hedeflerini anında keşfedebilirler. İster kan tanrısı Baki, ister kan tanrısı muhafızlarının 2 kaptanı olsun, bilek iletişim cihazını kullanıyordu, hepsi Liu Feng'in aura girdabına yakın uçtuğunu fark etti. Çünkü işaretleyicilerinin 100 kilometrelik bir hata payı vardı. Hiçbiri Liu Feng'in girdaba girdiğini bilmiyordu. Bunca yıl sadece antrenmana odaklanmak ve başka hiçbir şey yapmamak, en azından ona güvenmeye başlayabiliriz. Aslında başlayabiliriz. Derinlikleri çok genişti. Sisin ortasında kan renginde bir saray inşa edildi. Sarayın önüne yeşil bir ışık yandı ve içeri girdi ve aynı anda şunu söyledi, kan tanrısı muhafızı 97, Lord kan tanrısını selamlıyoruz. Biraz bekle, saraydan bir ses yankılandı. Liu Feng bunun sarayda sessizce ve sabırla bekleyen bir yapay zekanın sesi olduğu konusunda çok açıktı. Kan tanrısı eğitim alırken kimsenin onu rahatsız etmesi yasaktı. Kan tanrısını görmek için yalnızca yapay zekanın onları talep etmesine güvenebilirler. Ben 5. seviyedeyim, gelin,
Liu Feng'in kulaklarında görkemli bir ses yankılandı. Evet. Ancak o zaman Liu Feng merdiveni takip etti. Hızla yukarı doğru giderken bir bulanıklık gibi bir anda 5. seviyeye ulaştı. 5. kat, boyut olarak sarayın 1. katı ile karşılaştırılabilir düzeydeydi. Ancak bu seviyenin düzeni 1. seviyeye göre daha insancıldı. Tıpkı çevredeki duvarların tasarımı, yerdeki lüks halı gibi, malzemeler de milyonlarca yıl boyunca dayanan malzemelerdi ve bu 5. seviyenin üzerindeki o siyah tahtta, kalın, güçlü bir aura yayan bir silüet oturuyordu. Cesur ve güçlü silüet, kan kırmızısı uzun bir elbise giymişti ve kan renginde uzun saçları vardı. Kan tanrısı Baki'ydi. Majestelerinin altında başka bir taht vardı. Orada kıyaslanamayacak kadar uzun bir vahşi canavar Kuyo-Inu duruyordu. Her ne kadar heybetinin altında olsa da devasa boyuyla sırtının kan tanrısı Baki'nin oturduğu yerden daha yükseğe çıkmasına neden oluyordu. "Selamlar tanrım, selamlar Lord Kuyo-Inu." Liu Feng diz çöktü, bir dizi yere değdi. 97, sorun nedir? Kan tanrısı Baki tahtında yüksekte oturuyordu ve soğuk bir şekilde aşağıya bakıyordu. "Tanrım, zaten 3 kan nehri kristalini emdim." Liu Feng saygılı bir şekilde şunları söyledi, "Ben her zaman bir kan nehri savaşçısı olmayı ve bir kan nehri madalyası almayı hayal ettim. Bugün gelme sebebim kan nehri madalyası istemektir." Ah! Kan tanrısı Baki şiddetle ayağa kalktı. Yanındaki vahşi canavar Kuyo-Inu da burun deliklerinden 2 sıcak hava fışkırttı ve Liu Feng'in yanından geçip gittiler. "3 kristal mı emildi?" Baki şok oldu. Bu yeni kan tanrısı muhafızı 97'nin yeteneğinin çok yüksek olduğunu biliyordu. Ancak 3 kristali hızlı bir şekilde emmek, onu büyük ölçüde şok etti. Çünkü bazı insanlar kendisi gibi en fazla 4 ya da 5, belki de 7 ya da 8 kristali emebiliyorlardı. Ancak vücutlarını değiştirmek için öldürücü aurada uzun süre kalmak gerekiyordu. Evet. Tek dizinin üstüne çöken Liu Feng'in bronz göğüs zırhı otomatik olarak yırtılarak açıldı ve çıplak göğsü ortaya çıktı. Eş zamanlı olarak Liu Feng gizemli enerjiyi tetikledi ve orada kan kırmızısı bir gravür belirdi. Basit ama tam kan kırmızısı gravüre bakarken Baki'nin gözleri parladı. Bir gülümseme ortaya çıkardı ve yüksek sesle güldü, 97, çok iyi, çok iyi. Gürültü, vahşi canavar Kuyo-Inu'nun burun deliklerinden 2 sıcak buhar fışkırdı. O da kalın bir gürleme sesi çıkardı, çok iyi, bölüm 532, ölümsüz tapınak, sarayda kan tanrısı Baki tahttan inerken güldü. Liu Feng orada diz çökmeye devam etti. Baki tek dizinin üstüne çökmüş Liu Feng'e baktı, baktıkça daha da memnun oldu. Kan nehri dünyası evrenden farklıydı. Evren, dahilerini besleyen ve rekabet etmelerine olanak tanıyan sanal evren şirketine ve diğer büyük güçlere sahipti. Ancak bu çoğunlukla koruyucu bir bakımdı. Kan nehri dünyası farklıydı. Kıtada 10 milyondan fazla dünya şehri vardı. Sayısız sektör lordu birbirine karşı savaştı. Biri dahi olsa bile, ne kadar güçlü olursa olsun, yavaş yavaş zirveye ulaşmak için yine de katliamı deneyimlemeniz gerekecek. Dolayısıyla Baki elitlerin kendi kan tanrısı muhafızlarını inşa etmesini kabul ederdi, bu onun dahi ordusunu hazırlıyordu. Şu anda antrenmandaydı. Ancak kendini ortaya çıkardığı an, gücü ve statüsünün katliamla kazanılması gerekecekti. Kan nehri kıtası güce tapıyordu. Katliama tapınıldı. 97, bulut seviyesi 9'da alan adı seviye 1 kan iblisini yenebilirsin. Baki orada durdu ve Liu Feng'e baktı, şu anda 3 kan nehri kristalini bile emdin. İyileşme hızınız daha da hızlı olacaktır. Yetenek seviyen, ölümsüz tapınan özümsediği dahiler arasında bile en üst seviye olarak değerlendiriliyor. Benim yönetimimde, senin faydaların kesinlikle ölümsüz türbenin yetiştirdiği dahilerden daha az olmayacak. Baki kendinden emin bir şekilde şöyle dedi, eğer bana sadık olursan, sana iyi davranırım. Teşekkür ederim tanrım, seni desteklemek ve senin için çalışmak için elimden geleni yapacağım. Liu Feng temiz ve saygılı bir şekilde orada diz çöktü. Baki'nin bu sözleri duyduğunda gülümsemesi daha da genişledi. Ha ha. Ha ha ha, Baki daha da yüksek sesle gülmeye başladı. Kahkahalar sarayın etrafında sürekli yankılanıyordu,
Üçüncü kattaki eğitim odalarındaki kan tanrısı muhafızları bile efendilerinin neden bu kadar mutlu olduğunu merak ederek yukarı baktılar. Baki gülümsüyordu, bizzat Liu Ofeng'i orada durana kadar kaldırdı. Çok çalış, Baki, Liu Ofeng'e gülümsedi. Alan düzeyine ilk geçiş. Kan Nehri madalyasına gelince, ben henüz bir dünya şehrini ele geçirmedim. Başlangıçta yanımda getirdiğim madalyaların hepsi dağıtıldı. Ah, Liu Ofeng şaşkına döndü. Dışarı verilen, yani Baki'nin kan nehri madalyası yok muydu? Haha, 97 yaşındayım, seni küçük serseri, madalya olmadığını duyduğun anda, ifaden değişti, Baki gülümsedi, düşüncelerinizi anlıyorum. Ben de kan savaşçısı ve siyah savaşçı olmak, kan nehri madalyasını almak için çok çalışarak kan ve siyah savaşçının efsanelerini dinleyerek büyüdüm. Bu madalyayı alanlar için sadece bir madalyadır ve başka bir anlamı yoktur. Bunu anlamayanlar için ise bu, binlerce yıldan on binlerce yıla kadar kovalayacakları bir hedeftir. Şu anda elimde olmayabilir ama ölümsüz tapınağı bana birkaç tane daha vermesi konusunda bilgi vereceğim. Baki, Liu Ofeng'e gülümsedi, sanırım yaklaşık 10 gün içinde, eğer daha hızlı olurlarsa, 6 ila 7 gün içinde, madalyaları bana teslim etmek için elçiler gönderecekler. O zaman sana bir tane vereceğim. Teşekkür ederim efendim, Liu Ofeng'in selam verirken ifadesi minnettarlıkla doluydu. Haha, devam et. Alan adı düzeyinde atılım. Baki gülümsedi. Ah, doğru, bunlar 2 kan nehri kristali. Onları özümsediğinde beni tekrar ara, ardından elini çevirdi ve 2 kristal daha çıkardı, onlar avucunun içinden doğruca Liu Ofeng'e doğru süzüldüler. Liu Ofeng onları saygıyla karşıladı, teşekkür ederim efendim. Baki, Liu Ofeng'in ayrılışına saygıyla bakarken gülümsedi, ardından yine yüksek sesle gülmeden edemedi, bu da tüm sarayın titremesine neden oldu. Liu Ofeng 5. seviyeden ayrılırken birkaç kan tanrısı muhafızıyla daha karşılaştı. Hepsi Baki'nin neden bu kadar mutlu olduğunu merak ediyordu. Bu yüzden sormaya geldiler. Liu Ofeng doğal olarak onlara açıkladı. Anında gardiyan grubunun tamamı kıskançlıkla doldu ve Liu Ofeng'i tebrik etti. Bundan sonra Liu Ofeng saraydan ayrıldı ve doğrudan gökyüzüne, auranın yoğun ve kırmızı olduğu yere doğru koştu. Kan tanrısı Baki ile ilk tanıştığımda acımasızdı, soğuktu ve pişmanlık duymuyordu. Beni göz açıp kapayıncaya kadar öldürebilirdi, Liu Ofeng gülümsedi ve uçarken başını salladı. İçinden haykırarak, ancak bunca yıldan sonra, şimdi onun tutumu açıkça çok daha iyi. Hatta 3 kristali absorbe ettiğimi öğrendiğinde daha da yaklaştı. Bu bir çeşit güvendi. O zamanlar ilk karşılaştıklarında teslim olmasına rağmen kan tanrısı Baki muhtemelen ona hala tam olarak güvenmemişti. Ancak devasa bit alanında kurallara bu kadar uzun süre sadık kaldıktan sonra, belli ki Baki çok memnun oldu ve sonunda ona güvenmeye başladı. Belki de güven seviyesi bir numaralı kaptanı veya diğerleriyle kıyaslanamazdı ama Liu Ofeng'in yeteneği yüzünden belli ki Baki onu hala ağır bir şekilde destekliyordu. Acımak. Baki, bu kan nehri dünyasında kalamam. Benim alanım, daha da geniş, Liu Ofeng içeriden mırıldandı, madalyayı aldıktan sonra gideceğim. Bir dahaki sefere kesinlikle çok daha sonra geleceğim. S.O.O. Hızla gökleri yardı ve devasa çukur alanlarına doğru yöneldi. Liu Ofeng gittikten kısa bir süre sonra, Baki kişisel olarak iletişim cihazını kullanarak ölümsüz tapınağa bir mesaj göndererek daha fazla kan nehri madalyası talep etti. Ölümsüz türbenin çekirdek bölgesi antik tanrı kalıntılarının içindeydi. Alan çok genişti. Bu 10 milyon kemelik alanda büyük miktarda dağ sıraları, bazen bataklıklar, nehirler, ormanlar ve devasa çukurlar vesaire vardı, öldürücü aura her yerdeydi. İster yüksek dağ zirvelerinde, ister bataklıkların ve nehirlerin derinliklerinde, ister devasa çukurlarda, ister havada süzülüyor olun. Girdap aurasının her çekirdeğinde göz kamaştıran kırmızı bir güneş vardı. Ancak bu bölgenin tamamında toplam 10.081 aura girdabı mevcuttu. Her biri dönüyordu, ancak çoğu Liu Ofeng'in çukurundan yaklaşık 10 kat daha az veya daha fazlaydı, daha küçük olanların ise yalnızca bir onu kadar bir aurası vardı. Aura girdaplarının her türü mevcuttu. Hepsi güç,
Boyut ve konum bakımından farklı. Gökyüzüne, nehirlere, dağ zirvelerine, vadilere, doğal olarak oluşan fenomenlere ayrılmış 10.081 girdap. Gürültü. Ang, trilyonlarca yıllık zaman ve uzaydan geçen, bir bölgede yankılanan kadim bir canavarın ulması gibi. Bu 10.081 girdabın merkezinde, 1 milyon kilometre karelik alana sahip, tamamen siyah ve kırmızı renkte antik bir tapınak vardı. Yüzey katmanında kıyaslanamayacak kadar karmaşık heykeller vardı. Bunların bazıları kükreyen canavarları, bazıları ise savaşan ölümsüzleri temsil ediyordu. 10.081 girdapla çevrelenen antik tapınak aynı antik aurayı yaydı. 1 milyon km raised to the power of 2 alana sahip antik bir tapınak ne kadar büyüktü? Bu tapınağa kıyasla dünya çok küçüktü. Tapınağın büyüklüğü güneşle karşılaştırılabilecek kadar büyüktü. Burası Kan Nehri kıtasının en güçlü gücünün merkeziydi. Sanal Evren şirketi bile burayı tamamen ele geçirememişti. Sarayın 9829 katındaki görkemli ve uzun ölümsüz tapınak. Yüke, tahtın önünde siyah zırhlı bir silüet duruyordu. Aşağıya baktığında sesi gök gürültüsü gibi gürledi. Aşağıda beyaz üniformalı bir adam diz çökmüş, başını yere koymuştu. "Git 20 Kan Nehri madalyası al ve onları en hızlı şekilde Bakü'ye gönder," zırhlı silüet kayıtsız bir şekilde konuştu. "Evet, büyük tanrım," beyaz giysili adam diz çöktü ve saygıyla konuştu. "Gitmek," silüet söyledi. "Şu an." Zırhlı silüet saraydan kayboldu. Beyaz giysili adam ayağa kalktı ve dışarı doğru yöneldi. Aynı anda dışarıda yüksek sesle bağırdı, "Yula, özel elçilerden oluşan ekibi hazırla, hemen türbeden ayrılıyoruz." "Evet efendim Yüke." Dışarıdan bir ses yankılandı. Bir süre sonra koyu mor renkli disk şeklindeki bir evren gemisi, tapınaktan uçarak gökyüzünü hızla parçaladı. Bulutların 15. seviyesinde hızla devasa çukura doğru uçtu. Antik tanrı kalıntıları çok genişti. Ölümsüz tapınağın yarattığı evren gemileri, Liu Feng'in robot gemisine kıyasla çok sönük kalıyordu. Bulut seviyelerinde uçarken bile direnç, uzayda uçmaktan çok daha yüksekti. Baki, bu nedenle yalnızca uçuşun 6 ila 10 gün süreceğini söyledi. Burada 6 ila 10 gün, Kan Nehri kıtasının zamanıydı. Gerçekte dünya zamanı ile karşılaştırıldığında 1 ile 2 ay civarındaydı. O gemide, dünya saatine göre yaklaşık 20 gün uçtuktan sonra, geniş bir nehrin içinde, antik tanrı kalıntılarının içinde bir ada bulunuyordu. O adada bir savaşçı eğitimdeydi. Nehrin derinliklerinde devasa bir aura girdabı vardı. İçeriden yayılan sonsuz aura bu adayı eğitim için en iyi yer haline getiriyordu. Kral. Suyun yüzeyinden şiddetle 2 silüet çıkıp adaya indi. Bu ikisi aceleyle bağırdılar, sesleri gürledi, adanın her yerinde yankılandı. Bir alan lordunun gücüyle, o kükremelerin gücüyle insan ancak hayal edebilirdi. Kral. İkisi güzel, gümüş beyazı bir sarayın önüne gelene kadar koştular, orada güzel bir resepsiyonist duruyordu. Gümbürtü. Sarayın içinden bir silüet fırladı ve hemen girişte belirdi. Elini sallayarak, dünya enerjisinin bir dalgası kocaman bir avuç oluşturdu ve bağıran 2 astı tokatladı. Onları o kadar geriye fırlattı ki uzaktaki bitki örtüsüne doğru uçtular. Daha önce de söyledim, sarayın önünde, beyaz bir elbise giymiş, büyüleyici derecede yakışıklı bir genç, tilki gözleriyle kan tüküren ikisine bakıyordu. "Eğitim yaparken beni arıyorsanız önce yapay zekaya haber verin ve o da beni bilgilendirsin." Gerçekten bağırdın ve kargaşa çıkardın. Bu sefer sana bir ders veriyorum, bir dahaki sefere acımasız olduğum için beni suçlama. 2 gardiyanın duyuları anında şok oldu. Hatamızı biliyoruz. İkisi hızla uçup saygıyla eğildiler. Tilki gibi genç boğazını temizledi ve kayıtsız bir şekilde şöyle dedi, "Konuş, ikinizi de bu kadar çılgına çeviren şey nedir?" "Nehrin dibinde bazı tarihi kalıntılar var," gardiyanlardan biri bağırdı. "Nehrin dibinde muhtemelen yıllar önceki o savaştan kalma bazı tarihi kalıntılar var," diğer gardiyan konuştu. Tilki genç gibi gözlerini iri iri açmıştı. "Tarihi kalıntılar mı? O efsanevi savaştan mı? Beni çabuk oraya getirin." Genç, yüzü heyecandan kıpkırmızı kesilmiş halde tiz bir sesle emir verdi. Bölüm 533, Tarihi kalıntı. "Evet,
İki muhafız gecikmeye cesaret edemedi ve hızla uzaktaki nehre giden yolu açtılar. "Siz ikiniz bunu nasıl keşfettiniz?" Tilki gibi genç, onları takip ederken iletişim kurdu. Tarihi kalıntı. Antik tanrı harabeleri, Kan Nehri kıtasının en güçlü ölümsüzlerinin yabancı istilasına karşı el ele verdiği yerdi. O savaş tam bir kan gölüydü, trilyonlarca kilometrelik alan tamamen boşa harcanmıştı, hatta şimdiye kadar alanın öldürücü aurayla dolmasına neden olmuştu. Savaşın ne kadar yoğun olduğu ancak hayal edilebilirdi. Her ölümsüz kendi tanrı ülkesini inşa edebiliyordu, sahip oldukları hazinelerin miktarı çok fazlaydı. O zamanki savaştan sonra, ölümsüz türbe, herkesin deli gibi hazine aradığı bir dönem vardı. Tüm antik tanrı kalıntılarını süpürdüler ve büyük miktarda hazine topladılar. Ancak, ölümsüz tapınak hazineleri aramak için ölümsüzleri göndermiş olsa da, alan sonuçta hala çok büyüktü. Ayrıca zemin çok derine inmişti. Kan Nehri kıtasının yüzey çapı 9 trilyon km, derinliği ise 100 milyar km'ye yakındı. Bu kadar derinliklerde aslında tüm alanı düzgün bir şekilde aramak. Bir grup ölümsüz bile kesinlikle bir şeyleri dışarıda bırakırdı. Ancak 1 trilyon yıl boyunca yeni bir keşfin duyulması nadirdi. Nihayet. Sayısız yıllar boyunca tarihi kalıntıların %99'u zaten bulundu ve bulunması son derece zor olanları geride bıraktı. Üçü doğrudan nehre daldılar, daha da derine daldılar. Bu engin nehrin derinliği en az 10.000 kilometre idi, gerçekten çok derin. Tanrım, kalıntıyı keşfetmek de bizim şansımızdı. Doğru, şans eseri. Tilki genç bir adam gibi aşağıya daldı ve, "Açıkla," dedi. "İkimiz nehrin dibinde mangal yapmak ve yemek yemek için su hayvanlarını avlıyorduk. Dipte, yerin şiddetli bir şekilde sarsıldığını hissederek bir kanyonun parçalanmasına ve bazı eski, çürümüş silahların yüzeye çıkmasına neden olacağımızı kim düşünebilirdi? Gecikmeye cesaret edemedik, bu yüzden sizi bilgilendirmeye geldik. Bunu keşfettiğimiz an, hemen sana haber vermeye geldik Rabbim." İkisi söyledi. Tilki gibi genç bunu duyunca gülümsedi. O, ölümsüz tapınaktan beslenen bir sektör lorduydu ve gerçekten de çok sayıda görüş alanı vardı. Dolayısıyla yalnızca açıklamadan anladı. Yok edilen bir ölümsüz ya da dünya liderinin dünya deposu olmalı. Dolayısıyla o yok edildiğinde yer sarsıldı, dünyasının ortaya çıkmasına neden oldu, tilki gençlik gibi düşündü. Bir kişi sektör lordu seviyesine ulaştığı sürece dünya enerjisini kendi dünyasını ve hatta dünya içinde bir dünya inşa etmek için kullanabilirdi. Ve bir dünya bir villanın içine küçültülebilir. Ta ki özel olarak yapılmış bir kum tanesi büyüklüğüne ulaşana kadar. Ne kadar küçülebileceği malzemelere bağlıydı. Bazı malzemeler susam tanesinden biraz daha büyüktü ve tek başına bütün bir dünyayı barındırabilirdi. Her ne kadar uzay halkaları oluşturma malzemeleri ucuz olsa da aslında bir uzay parçasını dilimlemek çok zor ve zahmetliydi. Bu nedenle, birçok zengin sektör lordu ve hatta ölümsüz, parayı değerli malzemeler elde etmek ve dünyalarını depolamak ve depo olarak kullanmak için kullanmayı tercih ediyor. Sonuçta kum tanesi büyüklüğünde bir dünya yaratmak kolaydı. Fakat, tanrı ülkeleri farklıydı, daha da geniş ve daha sıkıntılıydı. Bir ölümsüz olmalı. Dünya liderlerinin hepsinin kendi iç dünyaları var. Öğeleri iç dünyalarına yerleştirebilirler. Sadece ölümsüzler. Zaten onların kendi iç dünyaları yok. Sadece tanrı ülkeleri var. Eşyaları içine yerleştirmek ve daha sonra almak, depolamak çok zahmetlidir. Dolayısıyla alanın çok büyük olduğu, depolamanın vesaire olduğu bir dünyayı beraberinde getirmek çok kolay oldu, tilki gençlik gibi düşündü. Ancak bir dünyayı depolamak için kullanılan malzemeler hala çok değerli ve sonsuza kadar dayanamazlar. 1 trilyon yıldan fazla bir sürenin ardından, sonunda çürüdüler. Bu gerçekleştiğinde, dünya kendini ortaya çıkaracaktı. Böylece zemin yarılarak açıldı ve bu iki serseri onu keşfetmeye başladı. "Haha, şansım kesinlikle iyi," tilki gibi genç heyecanla dibe ulaştı, karanlık dipte dünya enerjisini kullandı. Aslında, bu gerçekten de bir dünya, genç dünya enerjisiyle dibi taradı, toprağın derinliklerine ulaştı, bir anda çok heyecanlandı. O. Hemen toprağı derinlere kazdı ve hazineleri aramaya başladı.
Yarım gün sonra sarayın içindeki Huxine adası. Tilki genç gibi çitin önünde duruyordu. Uzaklara baktığında son derece memnun hissetti. Ben Kıya'nın bu kadar tarihi hazineleri elde edebileceğini beklemiyordum. Görünüşe bakılırsa ölümsüzlerin dünyasında saklanan bazı eşyalar olmalı. Beklediğim kadar çok hazine olmasa da yine de servetimden yüzlerce, binlerce kat daha fazla. Düşeş. Efsanevi tarihi kalıntı, o kadar heyecan vericiydi ki. O bir dünya lideriydi, her ne kadar hazineleri çok olsa da, bir anda serveti 1000 kat sıçramıştı. Ancak diğer silahlar ve malzemelerle ve benzerleri başa çıkabilirim. Ancak bu yeşim altın heykel benim için gerçekten işe yaramaz. Genç elini çevirdi ve avucunun içinde 30 cm boyunda bir heykel belirdi. Tamamen yarı şeffaftı, altın rengindeydi. Bu heykele bakınca kalbi titreten bir enerji yaydı. Heykel vahşi bir canavara aitti. Uzun kuyruğu, kalın bacakları ve kafasında tek boynuzu olan, kertenkeleye benzeyen bir yaratık. Gizemli antik heykelden yayılan cesur enerji. Bu yeşim altın heykeli sanırım efsanevi canavar tanrısı heykellerinden biri. Toplamda 18 tane olduğunu duydum. Tilki genç gibi başını salladı, ancak sadece manevi değeri var. Başka bir faydası yok. Canavar tanrısı heykeli. Ölümsüz tapınağın taptığı bir eşya. Toplamda 18 kişi vardı. Ancak o zamanki korkunç savaş sırasında bunların yarısından fazlası kaybedildi. Bugüne kadar bunlardan 3'ü bulunamadı. Benim için faydasız olsa da, onu ölümsüz tapınağa vermek bana büyük fayda sağlayacak olsa da, büyük bir ödül alacağım. Genç gülümsedi. İletişim cihazını kullanarak ölümsüz tapınağa bir mesaj gönderdi. Mesaj çok basitti. O, yani Kıyan tesadüfen bir canavar tanrısı heykeli edinmiş ve onu tapınağa veriyordu. Mesaj hızla ışık hızına ulaştı, 1,5 gün içerisinde türbeye ulaştı. Tapınağın içinde, canavar tanrısı heykelleri yalnızca tapınma öğeleri olmasına ve başka hiçbir işe ya da öneme sahip olmamasına rağmen, statüsü hala oldukça saygı görüyordu. Bu nedenle tapınak derhalen yakınındaki elçi ekibine heykeli geri getirmesi ve hatta sektör lordu Kıyan'a bir ödül vermesi emrini verdi. Yuke, elçilerden oluşan ekibine liderlik etti ve koyu mor bir evren gemisine binerek Huxine adasının yukarısına ulaştı. Kıyan. Beyaz cübbeli Yuke yukarıdan indi, arkasında 2 elçi takip ediyordu. Haha, Yuke, tilki genç gibi gülümsedi ve onları karşılayarak adadan uçtu. Ne tesadüf. Kan Nehri madalyalarını Lord Baki'ye teslim etmek için Tanrı'nın emri altında buradayım, beyaz cübbeli Yuke söyledi. Şu anda antik tanrı harabelerinde 2 takım elçi var ve ben de tesadüfen senin yakınındayım. Bu yüzden bana gidip canavar tanrısı heykelini almam emredildi. Efendim Baki? Tilki gibi gençlik şaşırdı. Lord Baki'ye mi gidiyorsun? Uzun süredir aura eğitiminde olduğunu ve şimdiden 8 kristali emdiğini duydum. Evet, beyaz cübbeli Yuke başını salladı. Git, seninle burada tanışmam güzel bir sürpriz. Lord Baki ile buluşmak için seni takip edeceğim. Onun ününü uzun zamandır duydum ama onunla henüz tanışmadım, genç söyledi. Baki ile karşılaştırıldığında, ister yaş ister mevki olsun, o kıyaslandığında sönük kalıyordu. İlk olarak, bu tilki benzeri genç sadece 3. seviye sektör lorduydu. Ve Baki uzun zaman önce sektör lordlarının zirvesine ulaşmıştı. Ve o trilyon yıllık bir dahiydi. İstediği sürece ölümsüzlüğe çok hızlı bir şekilde ilerleyebilirdi. Pozisyon açısından Baki ölümsüzlerle bile kıyaslanabilir durumdaydı. Aksi halde, neden onun koruma ekibinin tek başına 2 sektör lordu ve hatta kardeşi olarak güçlü bir vahşi canavar Kuyo Inu olsun ki? Hadi gidelim, beyaz cübbeli Yuke başını salladı. Grup hemen gökyüzündeki mor gemiye uçtu. Şaşırtıcı bir hızla devasa çukura doğru ilerledi. Zaman geçti. Leu Ofeng devasa çukur alanlarında sabırla bekledi. Kan tanrısı Baki bana o gün bunun 6 ila 10 gün süreceğini söyledi. Dünya saatine göre en fazla 2 ay ama şu anda 2 ay geçti. Bronz zırhlı kan tanrısı muhafız üniformasını giymiş, taş yatağında bağdaş kurup oturmuş, içten içe endişeleniyordu. Orada kalmasının artık pek bir faydası kalmamıştı. Ve geri dönmek daha fazla fırsat anlamına gelecektir.
Geniş evrenle karşılaştırıldığında, Kan Nehri kıtası çok küçüktü. Gürültü. Hava sarsıldı ve güçlü bir enerjiyle Uofeng'e ulaştı. 97, kalın bir ses devasa çukurda yankılandı ve Uofeng'in aşağı atlayıp saygılı bir şekilde, "Lord," diye cevap vermesine neden oldu. Devasa çukur mahalleleri, çukurun derinliklerinde saraydan on binlerce km uzaktaydı ve bir sektör lordunun serbest bırakılan dünya enerjisinin o kadar uzağa gitmesi mümkün değildi. Bu nedenle dünya enerjisini belirli bir yöne kontrol etmesi ve odaklaması gerekiyordu. Kan tanrısı Baki'nin kontrolüyle havanın sallanmasına neden oldu. "Buraya, yanıma gel," ses yankılandı. "Evet." Liu Feng içten içe mutlu bir şekilde cevap verdi, görünüşe göre Kan Nehri madalyasını alma zamanı gelmişti. "S.O.O." Liu Feng yeşil ışık yaktı ve mağarayı takip ederek devasa çukurun derinliklerine daldı ve bir anda dibe ulaştı. Sarayın 5. katı. Liu Feng 5. seviyeye ulaşmıştı ve yanındaki vahşi canavar Kuyo Inu ile birlikte yukarıdaki tahtta kan rengi cübbeli Baki'yi görmüştü. "Selamlar Lord." Lord Kuyo Inu, Liu Feng tek dizinin üstüne çöktü. "Uyanmak." Baki gülümsüyordu, bir süre sonra kan tanrısı saray elçileri gelip madalyaları teslim edecek. "Ayrıca, bu sefer şansın yaver gidiyor." "Şansım iyi mi?" Liu Feng'in yüzü merakla doluydu. Kan tanrısı Baki gülümsedi, "Haha, gelen özel elçiler başka bir dünya lideri Kuyan'ı da beraberinde getirdi. Ölümsüz tapınaktan kadim bir hazine elde ettiği için son derece şanslıydı." Canavar tanrısı heykeli. Efsanevi bir varlık olan bir canavar tanrısının heykelidir. "Geldiklerinde heykeli görmene izin vereceğim." "Ah, canavar tanrısı heykeli mi?" Liu Feng meraklıydı ama görünüşte bardı. "Teşekkür ederim tanrım." Bölüm 534, Canavar Tanrısı Heykeli. Liu Feng, kan tanrısı Baki'yi ziyarete gittiğinde, koyu mor disk şeklindeki bir evren gemisi, havada devasa çukurun üzerinde durmuştu. Hua! Kabin kapısı açıldı. Elçilerin lideri, beyaz cübbeli Yuke ve tilki benzeri genç Kuyan, ardından 8 kişi daha kabin kapısından dışarı uçtu. "Burası Baki'nin eğitim yeri mi?" Tilki gibi gençliğin gözleri parladı. Aşağıdaki devasa çukura bakarak, "Buradaki aura o kadar yoğun ki, sanki aşağıda da bir girdap varmış gibi görünüyor." Yuke kayıtsızca başını salladı, aynı anda evren gemisini de tuttu. "Beni takip edin," Yuka emretti. Evet, grup buna uydu. Birazdan efsanevi Lord Baki ile tanışacağız." Tilki gibi gençlik çok heyecanlıydı. "S.O.O. S.O.O. S.O.O." Silüetler hızlı kan kırmızısı auranın derinliklerine doğru koştu. Derinlerde oraya bir saray inşa edildi. Beyaz cübbeli Yuke ve tilki gibi genç Kuyan'ın önderliğinde 10 silüet hızla aşağı inip sarayın girişine indi. "Efendim Baki. Tanrımın emriyle kan nehri madalyasını teslim ettik." Beyaz cübbeli Yuka eğildi ve bağırdı. "Girmek." Kalın, gürleyen bir ses anında 10 kişinin kulağına ulaştı. Aynı anda girişte bir kan tanrısı muhafızı belirdi ve onları bizzat içeri aldı. "Elçiler, bu taraftan." Muhafızların önderliğinde 10 kişi hızla sarayın 5. katına ulaştı. Saray 5. seviye. Kan kırmızısı cübbeli bir Baki tahtında yüksekte oturuyordu ve aşağıya bakıyordu. Aşağıda, solda vahşi görünümlü vahşi canavar Kuyo Inu vardı ve onun yanında 3 kan tanrısı muhafızı vardı. 1 numaralı kaptan, 2 numaralı kaptan yardımcısı ve madalyasını bekleyen kan tanrısı muhafızı 97. Yuke ve Kuyan diğerleriyle birlikte gelmişlerdi. "Selamlar efendi Baki." Beyaz cübbeli Yuka eğildi, yanındaki tilki de genç gibi eğildi. "Selamlar efendi Baki." Arkalarındaki 8 kişi de tek dizinin üstüne çöktü. "Yuke, bu senin için çok zor oldu." Baki tahtın üstünden başını salladı. Daha sonra bakışları yanındaki gence takıldı. "Sen Kuyan mısın?" "Evet efendim Baki." Genç gülümsedi ve heyecanla konuştu. "Ben Baki efendiden birkaç nesil sonraydım. Ancak ben aynı zamanda ölümsüz tapınağın dahilerinden biriyim. Adını uzun zamandır duydum ve hep seninle tanışmak istedim. Ama bugün nihayet gerçek oldu." Baki sakin kalarak başını salladı. Ölümsüz türbenin bir partide birçok dahisi vardı, dünya liderlerinin gücü de büyüktü. O,
Baki trilyonlarca yıllık bir dahiydi ve konumu bir ölümsüzle kıyaslanabilirdi. Diğer normal dahiler ise doğal olarak bunu dert etmedi. Dahası, aşağıdaki Yuke ve Kuya'nın sektör lordu gücünde olmasına rağmen, biri sektör lordu seviye 3, diğeri ise 5'ti. Miktar açısından bile zirveye ulaşmamışlardı. Doğal olarak Baki onlarla fazla uğraşamazdı. Kan Nehri madalyası mı? Baki aşağıdaki Yuke'ye baktı. Bunlar Tanrımın bana teslim etmemi emrettiği 20 madalya. Yuka elini çevirdi ve avuç içi büyüklüğünde 20 madalya elinde uçuştu. Hepsi tamamen koyu kırmızıydı ve üzerlerinde gravürler ve kelimeler vardı. S.O.O. 20 madalya doğrudan kan tanrısı Baki'nin huzurundaki tahta çıktı. Kan tanrısı Baki soğuk bir şekilde homurdandı. Elini sallayarak o 20 madalyayı sakladı. 97, kan tanrısı Baki emretti. Sunmak, Liu Ofeng dışarı çıktı ve tek dizinin üstüne çökerek yüksek sesle cevap verdi. Yukarıdaki tahtta oturan Baki gülümsedi, 3 kristali başarıyla emdin, bir kan savaşçısı oldun. Bugün ölümsüz tapınağın elçileri önünde size bu kan nehri madalyasını şahsen takdim ediyorum. İyi antrenman yapın, yeteneklerinizi boşa harcamayın. Astının sizi hayal kırıklığına uğratmayacak lordum. Liu Ofeng tek dizinin üzerine çöktü, sesi güçlü ve etkiliydi. Kan tanrısı Baki elini salladı ve anında bir madalya ortaya çıktı ve Liu Ofeng'in önünde süzüldü. Liu Ofeng madalyaya baktı. Avuç içi büyüklüğündeydi ve rengi koyu kırmızıydı. Yüzeyi eski bir sarayı oluşturan gravürlerle kaplıydı. Almak için elini kaldırdığında saygılı bir şekilde, "Teşekkür ederim efendim," dedi. Aynı anda içeriden rahat bir nefes aldı. Sonunda madalyayı almıştı. Bir kişi kan savaşçısı olduğunda ve kan nehri madalyasını aldığında ödül 100.000 puan olacaktır. Her şey bitti. Artık kalmama gerek yok. Büyük bit alanına döndüğümde ayrılma şansı bulacağım. Liu Ofeng düşündü. Bulut seviyesinin zirvesinde ve 3 kristalını emdi, genç Kuyan'a benzeyen o tilki, sarayın her yerinde yankılanan tez bir ses çıkardı. "Tebrikler Lord Baki. Böyle bir dahayı kazandığınız için tebrikler, 100.000'lerce yıl sonra kesinlikle güçlü bir savaşçı olacağına inanıyorum." Baki sadece kayıtsız bir şekilde cevap verdi ve konuyu değiştirdi. "Bir canavar tanrısı heykeli aldığını duydum." "Şans eseri," Kuyan hemen cevap verdi. "Şansınız fena değil." Tahta oturan Baki soğuk bir tavırla başını salladı. Ve diğer iki gardiyanın yanında duran Liu Ofeng içeride meraklıydı. "Bu canavar tanrısı heykeli olayı neydi?" "Rabbim Baki, lütfen bir bakın." Kuyan kendinden emin bir şekilde elini uzattı ve aniden avucunun içinde bir heykel belirdi. Yaklaşık 30 cm boyundaydı, yarı kristal gibiydi ve şeffaftı. Ayrıca içinde karmaşık altın vardı ve kertenkele benzeri bir canavara benziyordu. Ancak kafası, kalın ve güçlü 4 bacağı ve gökyüzüne doğru uzanan bir boynuzu ile mücadele ediyor gibiydi. Heykelin tamamı titreyen, korkunç bir enerji yayıyordu. Vahşi, neredeyse çılgın bir haykırış gibi ses herkesin kulaklarında yankılandı ve heykele bakan herkesin ifadesini değiştirmesine neden oldu. "İyi heykel," kan tanrısı Baki iltifat etti ve başını salladı. Canavar tanrısı, vahşi canavar Kuyo-Inu geniş gözlerle baktı ve bakarken bakışlarında karmaşık bir görünüm görülebiliyordu. Kan tanrısı muhafızlarının 2 kaptanı da şok içinde görünüyordu. Efsanevi canavar tanrısı heykelini daha önce duymuşlardı ama hiç görmemişlerdi. Orada bulunanlar arasında muhtemelen daha önce bir canavar tanrısı heykeli görmüş olan tek kişi muhtemelen kan tanrısı Baki'ydi. Liu Ofeng dışarıdan sakin kaldı ama içerisi, onu ele geçiren düşünce ve duygu seli ile doluydu. Hiç şüphe yok ki, bu canavar tanrısı heykeli, girdaptaki 3 resimde gördüğü korkunç antik canavardı. Sadece heykel bile, yaydığı o zayıf ama dehşet verici enerji kesinlikle Baki, Kuyo-Inu veya diğerlerinden daha güçlüydü. Liu Ofeng'in ilkel Kaos şehrinde gördüğü bazı güçlü savaşçılardan bile daha güçlüydü. Doğal olarak heykelin enerjisi zayıftı. Bu canavar tanrısı heykeli mi? Liu Ofeng onu dikkatlice inceledi, her puluna ve inanılmaz derecede belirgin pençelerine ve kuyruğuna baktı. Ulu, vahşi,
Liu Feng sayısız yıl önce bu kertenkele benzeri canavarın evren alanına hakim olduğu yeri neredeyse görebiliyordu. Uluyan ve 10 milyonlarca insanı katleden cesur enerjisi, Liu Feng'in altın boynuzlu canavarını tamamen tetikledi. Onun dünya bedeninin gördüğünü doğal olarak diğer bedenler de gördü. Uluyor, iç dünyadaki altın boynuzlu canavar, ulumaktan kendini alamadı ve karanlık göz bebekleri heyecan ve beklentiyle doldu. Altın boynuzlu canavarın gerçek amacı bu. Canavarın yönelmesi gereken yön burası. Liu Feng son derece heyecanlıydı. 3 antik resmiyi uzun süre inceledikten sonra altın boynuzlu canavarın tepkisi Liu Feng'in heyecanlı yanmasına neden oldu. Heykelin şekli önemliydi ama önem Tanrı'nın kendisine veriliyordu. Liu Feng, anlamak ve öğrenmek için yırtılan gökyüzü ve arazi tekniğini kullanarak auranın oluşturduğu bulanık eski resimleri uzun süre incelemişti. Jacuzziye koştuktan sonra 3 resmi daha net bir şekilde inceleyebildi. İçerideki bu 3 kişi dışarıdaki auranın oluşturduğundan 10 kat daha netti. Dolayısıyla Tanrı'nın görüntüsü de 10 kat daha netti. Ve bu zamanda, önündeki bu canavar heykeli, Liu Feng'i sanki tam önünde yaşayan antik bir canavar varmış gibi hissettirmişti. Basit bir heykel olmasına rağmen, heykelin tasvir ettiği Tanrı ne olursa olsun, bu enerji, 3 antik resimden sayısız kat daha yüksekti. Uluyor, altın boynuzlu canavar iç dünyada uludu. Uluyordu. Neredeyse bir kaplanı taklit etmeye çalışan uluyan bir kedi gibi. O antik canavar bir kaplandı ve altın boynuzlu canavar da zayıf bir kediden başka bir şey değildi. Bu doğru yol değildi. Yanlış, daha önce okuduklarım yanlıştı. Gökyüzü ve toprağı parçalayan bu kadim canavarın birinci pençesi ile karşılaştırıldığında soluk kalır. Heykelin kendisine baktığımda doğru yolu biliyorum. Burada neredeyse yaşayan bir antik canavar gibi, heykelden yayılan enerji, altın boynuzlu canavarı gerçekten fayda sağlayan birçok sırrı açığa çıkardı. Onu almam lazım. Bu antik canavar heykelini almalıyım. Altın boynuzlu canavar için bu heykel, insan vücudu için 9. evren tableti gibidir. Bu heykeli kimin yaptığını bilmiyorum ama aslında onun özünü yakalamayı başardılar. Altın boynuzlu canavar onu bir süre inceledi ve hemen bunun sıradan bir heykelden çok uzak olduğunu fark etti. Liu Feng'in bakışları beyaz cübbeli Yuke ve Qian'ın bedenlerine düştü. Bu ikisi sektör lordlarıydı. Ben ne yaparım? Bu ikisi de sektör lordu. Kaçma şansım yok. Liu Feng içeriden panikledi. Ve burada her ikisi de sektör lordunun zirvesi olan Baki ve Kuyo Inyu bile var. Ve ayrıldıklarında hızla evren gemilerini alıp gidecekler. Liu Feng paniklerken, canavar tanrısı heykeli tamamen yeşim altındandır ve yeşim altının her santimetresi kıyaslanamayacak kadar değerlidir. Ölümsüzlerin silah yapmak için kullandığı bir malzeme, Baki heykele baktı ve birkaç kez bağırdı. Ancak heykelin yapımında kullanılan yeşim altının malzemesi ve değeri onu daha çok cezbetmiş görünüyordu. Ancak 18 heykelin hepsi işçilik açısından zirvede, Baki sorununu hissetti ve hızlı çalışmayı tamamladı. Rabbim Baki, madalyalar teslim edildikten sonra türbeye geri döneceğiz, beyaz cübbe Yuka eğildi. Qian'da madalyaları sakladı ve selam verdi. Baki başını salladı. Yuke, Qian ve diğer 8 elçi böylece ayrıldı. Liu Feng kaşlarını çatarak orada durdu. Bölüm 535, çok değerli, beyaz cübbeli Yuke ve Qian 8 elçiyle birlikte ayrılırken, Liu Feng de saraydan ayrıldı. S.O.O. Gökyüzüne hızla yükselen ve hızla devasa çukur alanlarına ulaşan bir yeşil ışık huzmesine dönüştü. Ölümsüz tapınak mı, canavar tanrısı heykeli mi? Liu Feng gökyüzüne baktı. Gökyüzünde binli görebiliyordu ve orada koyu mor disk şeklinde bir gemi süzülüyordu. Canavar tanrısı heykeli, Liu Feng heykeli hatırladı. Ulu. Li. O heykele bakmak neredeyse canlı bir antik canavara bakmak gibiydi. Heykel ve gizemli enerjisi sayesinde kadim canavarın ilk buzağlama sahnesini hissedebiliyordu. Böyle sanatsal bir zarafetin, tüm karayı ve gökyüzünü yok edebilecek bir saldırıyı serbest bırakması çok doğaldı. Antik canavarın pençesi hem evren yasalarını hem de yer ve gökyüzü yasalarını aşılayan bir pençeydi. Neredeyse her yasayla temasa geçti.
Canavar heykeline bakıldığında altın boynuzlu canavarın da bazı vahiyleri vardı. Eğitimini nasıl geliştireceğini anlamak için bunu kullanabilir. Belki de heykel 9. evren tableti kadar tanrısal değildi. Ancak altın boynuzlu canavar için önemi belki de 9. evren tabletinden bile daha yüksekti. Tek şey, heykelin artık iki sektör lordu tarafından korunmasıydı. HMPH, Liu Feng düşündü ve devasa çukur alanına girdi. Kan Nehri Dünya Alanı, Tianzi Sarayı. Bu saray uzayda bulunuyordu. Boyut olarak bir gezegenden küçük değildi. Sarayın birinci katında gözetimden sorumlu bir grup sektör lordu devasa ekrana bakarken şok oldu. Ah, majesteleri Liu Feng'in otomat gemisi Blood River dünyasına girdi. Liu Feng'in gemisi çok uzun zamandır uzaydaydı. Neden şimdi giriyorsunuz? Geri dönmeye mi hazırlanıyor? Dikkatli ol. Sektör lordları grubu rahatlamaya cesaret edemedi. Şu anda Liu Feng, sanal evren şirketinin üst kademeleri tarafından büyük ölçüde tercih ediliyordu. Pozisyon açısından sektör lordları grubundan çok daha yüksekteydi. 15. bulut seviyesinde koyu mor disk şeklindeki gemi hızla uçuyordu. 18. bulut seviyesinde, tamamen bulut kılına girmiş, gümüş beyaz piramitli bir otomat gemisi vardı. O da hızla uçuyordu. Hız ve esneklik açısından, bu ölümsüz otomat gemisi, Blood River dünyasının teknolojik olarak geri kalmış gemileri şöyle dursun, Yunno gezegen gemisiyle karşılaştırıldığında pek çok açıdan çok daha iyiydi. Otomat gemisi, kontrol odası. Siyah giysili Liu Feng kanepede oturuyordu. Önünde ışıklı bir ekran belirdi ve üzerinde bir işaret vardı. Canavar tanrısı heykeli, kesinlikle almalıyım. 9 evren tabletini incelemek için tek bir şans bile bulmak zor ve her seferinde sadece 7 günlük bir çalışma süresine izin veriliyor. Ve bu heykel, altın boynuzlu canavar için son derece önemli. Liu Feng'in gözleri parladı. Uçsuz bucaksız evrende güçlüler zayıfları avladı ve bu orman kanunu nedeniyle birçok ırk yok edildi ve yok oldu. Her şey güce dayanıyordu. Kan Nehri kristalinden elde edilen puanlar çok önemli olmasına ve bu seferki ödülleri çok büyük olmasına rağmen, canavar tanrısı heykeli 100.000 puandan yüzlerce, binlerce kat daha değerliydi. Ne olursa olsun onu almalıyım, Liu Feng düşündü. Usta, hedef elde edildi. Şu anda 1,6 milyon kilometrelik mesafeyi koruyoruz. Otomat gemisindeki yapay zeka konuştu. Yıldız yok edici topunu etkinleştirin, Liu Feng soğuk bir şekilde söyledi. Evet, geminin yapay zekası ona hiç de meydan okuyamazdı. Ancak kontrol odasında bir ses yankılandı ve bağırdı, Liu Feng, ne yapıyorsun, neden yıldız yok edici topunu çalıştırıyorsun? Bu bir yıldız yok edici toptur ve bir ölümsüzün tam saldırısıyla karşılaştırılabilir. Sadece tek bir atış bir gezegeni tamamen yok edebilir. Kullanılan enerji miktarı da şok edici. Otomatın rezervleri o kadar da fazla değil, tek atışınız rezervlerin bir üçünü kullanacak. Babata öfkeyle bağırırken, kontrol odası yapay zekanın sesiyle çınladı, yıldız yok edici top bir geri sayımı, 60. 59. 58. O gemiden almam gereken bir hazine var, siyah giysili Liu Feng soğuk bir şekilde söyledi. Kahretsin, bu topu kullanmanı gerektiren bir hazine mi var? Yıldız yok edici top, evrendeki tüm insan ırkının en üstün silahlarından biridir. Tek atış, ölümsüzlerin tam saldırısına benzer. Ancak dağınık saldırısı nedeniyle gerçek bir ölümsüz kadar yoğunlaşamaz, dolayısıyla bir ölümsüzü öldüremez. Ancak ölümsüz olan her şey, kesinlikle küle dönüşecek. Sen de istediğin hazinenin yok olacağından endişelenmiyor musun? Siyah giysili Liu Feng soğuk bir şekilde şöyle dedi, bu, Kan Nehri kıtasından gelen yeşim altından yapılmış bir heykel. Yeşim altın mı? Babata fark etmiş gibi mırıldandı, ne israf. 18 canavar tanrısı heykeli, trilyonlarca yıl önceki savaş öncesindeki bir döneme aitti. Çoğu kurtarılmıştı ama hiçbiri en ufak bir hasara uğramış gibi görünmüyordu. Açıkçası, bu heykellere gerçekten zarar vermek son derece zordu, ölümsüzler bile bunu yapmakta zorlandı. İçerisindeki boşluk kırılarak bir uzay halkasını kırsanız bile heykeller yine de zarar görmeden kalacaktı. Bir ölümsüz öldürüldükten sonra bile heykeller hala mükemmel durumdaydı. Ölümsüz tapınak.
Heykelleri her zaman tapınılması gereken son derece önemli öğeler olarak görmüşlerdir. Geçmişleri çok özel olduğu için temsil ettikleri şey dehşet vericiydi. Bu nedenle ölümsüz tapınak bu heykellere tapıyordu. Sayısız yıllar boyunca mükemmel durumda kalmaları dışında, ölümsüzler henüz onları kullanacak başka bir özel kullanım alanı bulamamışlardı. 29. 28. Kontrol odasında geri sayım devam etti. Otomat gemisinden yaklaşık 1,6 milyon km uzakta, koyu mor gemi uçuyordu. İster otomat ırkı ister insan ırkı olsun, çoğunlukla uzayda savaştılar. Uzaydaki alan geniş ve sınırsız olduğundan tarama yarıçapları da doğal olarak çok büyüktü. Bu, otomat gemisi bir teknoloji ırkından yapılmıştı. Bu bir ölümsüze eşdeğerdi. Geri kalmış Kan Nehri kıtasının yaptığı gemi tarafından tespit edilmiş olsaydı bu bir şaka olurdu. Koyu mor geminin içinde. Yuke, o baki kesinlikle kibirli. Özenle oraya kadar gittim ama bana gülümsemedi bile, tilki genç kıyan gibi bağdaş kurup oturdu, bir şarap kadehini kaldırdı ve memnun olmadığını söyledi. Baki aynı zamanda kan tanrısı olarak da biliniyordu, deliliği ve katliamı nedeniyle adını duyurdu. Kan tanrısı muhafızlarına daha yakın olabilir. Ancak diğerlerine göre o her zaman soğuktu, beyaz cübbeli Yuke başını salladı ve gülümsedi. Bunun başka yolu yok. Baki trilyonlarca yıllık bir dehadır, dolayısıyla kibrinin arkasında durabilir. Bunu ancak kabul edebiliriz. Tilki genç gibi soğuk bir şekilde homurdandı. Daha önce Baki'nin önünde şefkatli ve arkadaş canlısıydı. Ancak artık bunu gizleyemezdi. Kuyan, beyaz cübbeli Yuke konuyu değiştirdi, bu canavar tanrısı heykelini bu sefer ölümsüz tapınağa verirsen sana büyük bir ödül verilecek. Haha, tilki gibi genç, ödülü düşündüğü anda gülümsedi. 6, 5, 4, 3, 2, 1, enerji depolama tamamlandı. Gümüş beyaz piramidin kontrol odasında, siyah kıyafetli Liu Ofeng kanepede oturuyordu. Ateş, emrini verirken gözleri soğuk bir şekilde parlıyordu. Gümüş beyaz piramit 1200 metre boyundaydı. Bu sırada büyük piramit kendini ortaya çıkardı. Piramidin güzel ucunda yoğunlaştırılmış göz kamaştırıcı bir ışık topu vardı, çünkü geminin tüm yüzeyi uçta büyük miktarda ışık enerjisi toplamıştı. Şimşek gibi parıldayana kadar giderek güçlendi ve sonunda 300 metre çapında bir ışık topu oluşturdu. Kontrol odasındaki emirle, yangın. Uçtaki ışık topu 300 metre çapında bir ışık sütunu haline geldi ve hemen geminin içinde yapay zekanın hesapladığı yolu takip ederek ateşlendi. Koyu mor geminin içinde. Tilki genç gibi hala gülümsüyordu, Yuke, rahatla, bu. 300 metre çapındaki ışık sütunu hemen mor geminin içinden geçti, o geminin çapı yaklaşık 100 metreydi, ışık sütunu tarafından tamamen yutuldu. Bu korkunç saldırı altında, Kuyan ve Yuke gemisindeki iki sektör lordu yalnızca korkuyla geniş gözlerle bakabildiler ve bir hiçliğe düştüler. İçerideki diğer 8 elçinin tepki verecek zamanı bile olmadı ve yok edildiler. Peng, uzay halkalarının hepsi birer birer parçalandı ve içindeki tüm depolanan alanlarda dilimlenerek açıldı ve içindeki büyük miktarda eşya toza dönüştü. Ancak tilkinin içinde Kıyan'ın yüzüğü gibi ışık sütununun saldırısından kurtulmayı başaran birkaç öğe vardı. Özellikle o canavar tanrısı heykeli. Alan yok edildikten sonra bile tamamen hasar görmemişti, sanki bu saldırı ona karşı esen rüzgardan başka bir şey değildi. Işık sütunu gemiyi anında toza çevirdi. Eş zamanlı olarak aşağıdaki antik tanrı kalıntılarının vahşi doğasında 300 metre çapında bir oyuk ortaya çıktı. Işık sütunu yoğunlaşıp toplandı ve sonunda büyük bir patlama meydana geldi. Rumble, 10 binlerce kilometrelik bir alan patladı. Patlamanın ortasındaki alan büyük oranda yok oldu ve her yere sayısız moloz ve taş saçıldı. Yıldız yok edici top. Tek bir atışın bütün bir gezegeni yok edebileceği gerçeği hiç de şaka değildi. Sarayın içindeki devasa çukurun derinliklerinde. Bu kadar güçlü bir enerji dalgalanması mı? Kim o? S.O.O. S.O.O. Biri kan tanrısı Baki ve diğeri Kuyo Inyu olmak üzere iki silüet hızla enerji dalgasına doğru koştu. Kan tanrısı muhafızlarının iki kaptanı bile hızla göklere yükseldi. Tüm bu karakterler devasa çukurdan uçtu ve korkunç enerji dalgalarına doğru yöneldi.
Neler oluyor? Lord neden gitti? Kan tanrısı muhafızlarının hepsi gökyüzüne yükseldi ve devasa çukurdan uçtu. Liu Ofeng de aynı şeyi yaptı. Baki, kan tanrısının muhafızları, Liu Ofeng hızla dışarı çıkan muhafızlara baktı ve şöyle düşündü: veda etme zamanı. S.O.O. Kan tanrısı Baki enerji dalgalarına doğru koşarken, Liu Ofeng gökyüzüne doğru koştu ve aynı anda bilek iletişim cihazını çıkardı ve yok edilmesi zor iletişim cihazını çukurun derinliklerini fırlattı. Kendisi hızla 18 bulut seviyesinden uçtu ve otomat gemisi yaklaştığında kendi iç dünyasında kayboldu. 10 binlerce kilometre çapında devasa bir krater görülebiliyordu. Kan tanrısı Baki ve Kuyo Inyu havada süzülerek kraterin büyüklüğüne baktılar ve tamamen şok oldular. Menşe yasası dalgalanmalarına dair hiçbir iz yok. Kan tanrısı Baki'nin yüzü şoku ortaya çıkardı. Bu bir ölümsüzüm saldırısı değil. Yabancılar, Kuyo Inyu'nun gözleri de şokla doldu. Tapınağa haber verin, derhal türbeye haber verin. Ve Bladriva dünyasının üzerindeki uzayda, göktaşı kılına girmiş otomat gemisi uçtu. Liu Ofeng kanepede uzanıp bir şarap kadehini kaldırdı ve korkunç bir enerji yayan canavar tanrısı heykeline baktı. Mutlu bir şekilde gülümsedi ve şöyle dedi: enerji rezervlerinin bir üçü bir canavar tanrısı heykeliyle takas için kullanıldı. Kesinlikle buna değer. Bu kadar küçük bir sermaye yatırımıyla çok büyük bir kar elde ettim. Gerçekten de büyük bir kar.